Sabahleyin 4, öğleyin 2, akşam 3 ayakla yürüyen yaratık hangisidir? Binlerce yıl önce Sphinx'in sorduğu bu bilmece cevabını bulamayan pek çok Tebaili'nin canına mal olmuştur. Bilmeceyi çözebilen tek kişi olan Oidipus'a ise önce krallığı ardından büyük bir yıkımı getirmiştir. Peki nedir bu basit gibi görünen bilmecenin kerameti? Sen bilmece çözmenin çocukluğumuzdan kalma heyecanıyla bu soruya yanıt ararken Sphinx'e biraz yakından bakalım. Sphinx, ana yurdu Antik Mısır olan mitolojik yaratık. Her ne kadar adını daha sonraları Antik Yunanlılar koyacak olsalar da köklerinin Antik Mısır'a ait olduğu kabul görmektedir. Sonraları bugünün Asya ve Avrupa'sı olan pek çok toprakta kültür tarihinin bir parçası olmuş, her kültürde kendine has fiziksel farklılıklar ve anlamlar taşımıştır. Peki tarihsel köklerinin Antik Mısır'a dayandığını kabul ettiğimiz Sphinx neye benzemekteydi? Antik Mısır Sphinx'i aslan bedenine ve insan kafasına sahiptir. Bilinen en heybetli tek taş heykel olması itibariyle Gize Sphinx'i Antik Mısır'ın nedenli köklü bir medeniyet olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Heykel konumlanışıyla da bize Antik Mısır'a dair bazı ipuçları veriyor. Dünyaca ünlü piramitleri de içine alan Gize nekropolünün girişinde oturduğundan bu heybetli yaratığın Mısırlılar için taşıdığı anlam ortada. Antik Mısır için Sphinx, gücün ve liderliğin tek vücutta toplandığı koruyucu bir figür. Güç ve liderlik, aslan ve insan karması Sphinx'te vücut buluyor. Bunlar aynı zamanda Mısırlılar için bir hükümdarda bulunması gereken niteliklerin de reçetesi gibi gelmiyor mu kulağa? Tek parça kireç taşının yontulmasıyla oluşturulduğu tahmin edilen Gize Sphinx'i yılların ve iklim koşullarının aşındırmasına rağmen bugün bile görevinin başında. Masallardan ormanın kralı olarak tanıdığımız aslanın bu sarsılmaz itibarının binlerce yıl önce bir heykelde karşımıza çıkması medeniyet tarihinin gövde gösterisi değil de nedir? Binlerce yıl demek daha doğru, zira Gize Sphinx'inin ne zaman inşa edildiğine dair bilim insanları fikir birliğine varabilmiş değil. Ancak günümüze en yakın tarihi kabul etsek dahi bu bizi M.Ö. 3000 yılına kadar götürüyor. Yapılış amacı da şaibeli görünüyor. Firavun Kefren'i temsil ettiği ve ölüm tanrısı ve mezar koruyucusu Anubis'in tasviri olduğu varsayımlar arasında. Hieroglif yazı sistemini ustaca kullanarak bizlere gizemli bir tarih bırakan Antik Mısırlıların usta birer günlük yazarı oldukları aşikar. Ancak Gize Sphinx'i hakkında herhangi bir arşivlerine en azından henüz ulaşılamamış olması akıllara ister istemez şu soruyu getiriyor. Sphinx hierogliften de eski olabilir mi? Belki de günlüğe yazılamayacak kadar büyük bir sır içeriyordur. Kim bilir? Pek çok açıdan gizemini koruyan bir heykelden söz ediyor olsak da bugün bildiklerimizin bizi götürdüğü bir sonuç varsa o da şudur. Mısır mitolojisinde Sphinx, güç, koruyuculuk ve liderlik gibi olumlu imgelerle anılıyor. Nil Nehri'nin kıyılarında konumlanan Mısır medeniyetinden bütün Akdeniz'e yayılan Sphinx, doğaüstü güçleri olan, tetikte, bilge, sabırlı ve güçlü bir yaratık olarak nam salmış gibi görünüyor. Bu güçlü ve saygın yaratık her nasıl olduysa Antik Yunan'da acımasız bir düşmana dönüşmüştür. Öyle ki Sphinx, Antik Yunan efsanelerinde kendisine Tebainin kapısında nöbet tutan, avını bekleyen alaycı ve zalim bir avcı gibi halka korku salan bir mitolojik yaratık olarak yer bulmuş. Şehre girişi kapatıp her geleni boğarak öldürdüğü için şehirde hayat durma noktasına gelmiş, kıtlık başlamış. Şimdi kendinizi Antik Yunan'da yaşayan bir yurttaşın yerine koyun. Tebainin girişindesiniz. Belki aileniz, bütün hayatınız içeride. Girmeniz gerek şehre. Ama şehrin kapısında bütün haşmetiyle oturuyor Sphinx. Ve size o ölümcül bilmeceyi soruyor. Bilmeceyi çözemezseniz Sphinx'e yem olacaksınız. İşte ortalık böyle yangın yeriyken kentin kraliçesi Iokaste ve kardeşi Kreon bilmeceyi çözüp kenti kurtaracak olan kişiye oldukça cömert bir ödül vereceklerini ilan ederler. Tebai kentinin krallığı. Sonraları psikoloji terminolojisine de girecek olan meşhur mitolojik karakter Oidipus, Tebai kapısına dayanır. Sphinx kendinden emin bir biçimde ölümcül bilmecesini Oidipus'a sorar. Sabahleyin 4, öğleyin 2, akşam 3 ayakla yürüyen yaratık hangisidir? Sphinx herkes gibi bu genç adamı da alt edeceğini düşünürken Oidipus cevap verir. İnsan. Bebekken emekler. Yetiştiğinde yürür ve yaşlılığında bir bastona muhtaç olur. Oidipus'un bir kenti yok olma noktasına getiren bilmeceyi bu kadar kolay cevaplamasının sebebi ne onun zekası ne de tanrısal dokunuşlarla açıklanabilir.
Esasında bu genç ve sıradan görünen adamın bilmeceyi bir çırpıda cevaplaması düşündüğümüzden basit bir sebebe dayanıyor olabilir. Kendine. Adı olan Oidipus kelimesi şiş ayak anlamına gelmektedir. Kendi ayağındaki anormallikle bir ömür haşır neşir olmuş bir adamın ayaklar üzerine düşünmek için fazlaca fırsatı olmuş olmalı. Antik Yunan mitolojisinde acımasız bir figür olarak resmedilen Sphinx'in böylelikle sonu geliyor. Efsaneye göre Sphinx oracıkta kendini öldürüyor ve bütün Teba'yı derin bir oh çekiyor. Oidipus ise sıradan bir adamken bir anda Teba'yı kralı oluveriyor. Oidipus geri dönüşü olmayan bir yola girdiğinden ve sıradan günlerini mumla arayacağından habersiz krallığın tadını çıkarıyor. Tebai krallığı onu geçmişiyle ilgili öyle gerçeklerle yüzleştirecek ki Oidipus için dünya cehennemden farksız bir hal alacaktır. Onun Oidipus kompleksine adını veren felaketlerle dolu yazgısı başlı başına bir inceleme konusu. Görünen o ki bir ömür boyu aradığımız cevap kendimizde saklı olabilir. Mesele aldığımız cevapla yaşayabilmekte. Bu öyle kolay olsaydı kendi gerçekliğiyle yüzleşmek binlerce yıl öncesinde bile insanoğlu için böylesine zor olur muydu?